Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında yaşanan tüy dökme durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Muhabbet kuşlarında ince ve kalın olmak üzere iki çeşit tüy bulunmaktadır. İnce tüyler kapak fotoğrafının sol tarafında yer alan yumuşak yapıdaki beyaz renkli tüylerdir. Kalın tüyler ise kapak fotoğrafının sağ tarafında yer alan kuşumuzun rengindeki kuyruk, kafa, gövde, kanat tüyleridir. Muhabbet kuşlarında fizyolojik ve patolojik olmak üzere iki çeşit tüy dökülmesi görülmektedir. Fizyolojik tüy dökülmesi normal tüy dökülmesi olarak sınıflandırılır. Patolojik tüy dökülmesi ise hastalık ya da bir sorun nedeniyle yaşanan tüy dökülmeleridir. Muhabbet kuşlarında yaşanan ilk tüy dökülmesi yavruluktan çıkış dönemine denk gelen tüy dökülmesi olup bu normal tüy dökülmesidir. Bunun dışında genelde mevsimsel geçişlere denk gelen yılda bir veya iki kez yaşanabilecek tüy dökülmeleri vardır. Bunlar da normal tüy dökülmeleridir. Bazı durumlarda da partnerlerini etkilemek için tüy dökülmeye giderler. Bu da normal tüy dökülmesidir. Tüy dökümünde zayıf ve halsiz düşecekleri için bu dönemde içme sularına yeterli miktarda B vitamini damlatarak onların bu süreci daha sağlıklı ve iyi geçirmelerine katkıda bulunabiliriz. Peki kuşumuzun tüy dökümünün normal mi anormal mi olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer normal tüy dökümü ise ya yavruluktan çıkıyordur, ya mevsimsel geçişe denk gelmiştir, ya da kuşumuz sakin, halsiz, sürekli uyku halindedir. Bu tür gözlemlere ve dönemlere rastlayan tüy dökülmeleri normal tüy dökülmeleridir. Anormal tüy dökülmeleri ise parazit mantar kaynaklı tüy dökülmeleri, ani sıcaklık değişimleri nedeniyle yaşanan tüy dökülmeleri, stres nedeniyle yaşanan tüy dökülmeleri ve yetersiz bakım ve sağlıksız beslenme nedeniyle yaşanan tüy dökülmeleridir. Parazit kaynaklı tüy dökülmesi olup olmadığını kuşlarımızın kanatları altında parazit olup olmadığını kontrol ederek anlayabiliriz. Eğer parazit görürsek parazit spreyleriyle kuşlarımızın bu parazitlerden kurtulmasına ve tüy dökümünü kısa sürede atlatmasını sağlarız. Aynı sıcaklık değişimleri nedeniyle yaşanan tüy dökülmelerinde kuşlarımızın yerini ya da sıcaklık değişimlerini minimuma indirerek oda sıcaklığını 20-25 derece arasında tutarak bu süreci atlatmalarını sağlayabiliriz. Strese bağlı anormal tüy dökülmelerini açalım biraz. Mesela kuşumuzun kafesinin değişmesi, kafesin yerinin değişmesi, kafese yeni bir kuş gelmesi ya da kafeste olan bir kuşun kafesten alınması, gürültülü ortamlar, aşırı ışığa maruz kalınan zamanlar kuşu strese sokar ve bu durumda dökülen tüyler de anormal tüy dökülmesi belirtisi olarak gözlemlenmiştir. Kuşlarımızın ortalama 2 hafta süren tüy dökme süreçlerinde özellikle kafes temizliği, beslenmeleri ve içme suyuna damlatacağımız B vitaminleriyle bu süreci olabildiğince kısa ve sağlıklı atlatmalarını sağlayabiliriz. Normal ve anormal tüy dökümleri dışında bir de muhabbet kuşumuzun kendi tüylerini yolma sebepleri vardır. Peki muhabbet kuşu kendi tüylerini neden yolar? İlgisizlik nedeniyle olabilir, yalnızlık hissi nedeniyle olabilir, bir de depresyon nedeniyle olabilir. Kuşumuz neden depresyona girer? Ona ceza verirsek, eğitime zorlarsak, kalitesiz yemlerle beslemeye çalışırsak bu kuşun depresyona girme nedenleri arasında gösterilir. Kuşumuzun tüy dökme döneminde tüyleri yenilendiği için, kuyruk tüyleri de düştüğü için halsizlik oluştuğunu söylemiştik. Bu dönemde mümkünse kuşumuzu kafesten çıkarmayarak uçurmamalıyız. Tüylerinin yenilendiği dönemde uçma yetisini eskisi gibi sağlıklı ve iyi şekilde kontrol edemeyebilir. Ufak kazalara, yaralanmalara sebebiyet verebilir. Onun haricinde banyoluğuna ya da kafes içine koyacağımız başka uygun bir kaba ılık ve temiz bir su koyabiliriz. Çok geç olmayan saatlerde koyacağımız bu temiz ve ılık suda yıkanmak istedikleri zaman yıkanabilirler. Özellikle tüy döneminde banyo yapmayı sevdikleri gözlemlenmiştir. Kış ayının mevsimsel yani tarihsel olarak bitmesine 1-2 hafta kaldı.
2 haftadan sonraki önümüzdeki dönemde ilkbahar ayına geçmiş olacağız. Muhtemelen bu dönemde birçoğunuzun kuşlarında tüy dökümü gerçekleşecektir. Tüy döküm dönemlerinde paniğe, endişeye kapılmadan kuşlarınızın kafes temizliği ve beslenmelerine dikkat ederek içme sularına B vitamini takviyesi yaparak onların bu süreci daha sağlıklı ve iyi geçmeleri için yapabileceğimiz başlıca şeyler bunlardır. Dilim döndüğünce sizlere kuşlardaki yaşanan tüy dökülmesi hakkındaki bilgilerimi aktardım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.